Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle çok az bir malzemeyle çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz döner ekmeği tarifimi paylaştım sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz bu tarifimi sandviç ekmeği olarak da kullanabilirsiniz. Bu tarifimi dilerseniz katıyla çoğaltıp fazlaca hazırlayıp buzdolabınızın buzluk bölümünde veya dip frizinizde uzun süre saklayabilirsiniz. Bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık suyu alalım. Üzerine 1 su bardağı ılık sütü ilave edelim. Su veya süt ne kullanıyorsak mutlaka ılık olsun sevgili arkadaşlarım. Daha sonra üzerine 3 tatlı kaşığı toz şekerini ilave ettikten sonra üzerine yarım paket yaş maya ilave ettim sevgili arkadaşlarım. Ama ben açıkçası kuru mayayı tavsiye ediyorum. Benim mutfağımda kalmadığı için yaş maya kullandım. Yani yarım paket yaş mayanın yerine 1 paket kuru maya kullanabilirsiniz. İlk önce malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Özellikle maya ile şekeri buluşturalım. Hamurumuzun daha hızlı bir şekilde aktifleşmesi için. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Bu tarifimde toplamda 6 su bardağı un kullandım. İlk önce unun bir miktarını ilave ediyorum. Daha sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Tuzu damak zevkinize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Ama unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Unun markasından miktarı değişebilir. İlk önce malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Sevgili arkadaşlarım, oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Eğer yani sizin kolayınıza gelirse hiç elinizi hamura değdirmeden spatula ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Ben malzemelerimi karıştırdım. Kaşığım ağırlaştıktan sonra şöyle elimle yoğurmaya geçiyorum. Dediğim gibi oldukça yumuşak, böyle ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Hamuru kopartmadan katlayarak yoğurmaya özen gösterelim. Her fırsatta elimizi yıkayamıyoruz. Haliyle un ilave ettikçe de hamurumuz katılaştığı için şöyle küçük bir kasenin içerisine birazcık sıvı yağ aldım. Ve çok az bir şekilde sadece parmak uçlarımı batırarak hamurumu toparlıyorum. Yani hamuru aşağı yukarı bir 2 dakika kadar yoğurdum. Ekmeklerimizin yumuşacık olması için hamurunda görmüş olduğunuz gibi böyle yumuşacık olması gerekiyor. Elime fazlaca yapışan bir hamur. Daha sonra hamurumun üzerini kapattım ve 30 dakika kadar dinlenmeye bıraktım. Hamurun mutlaka bu şekilde mayasını alalım. İsterseniz tezgahın üzerine alıp kısa bir süre yoğurabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım, mutlaka hamurun bu şekilde mayasını alalım. Piştikten sonra hem o gereksiz kabarcıkların olmaması için hem de yaptığımız ürünler kete veya poğaça için de bu geçerli. Maya kokmaması için. Tezgahın üzerine oldukça fazla unluyorum. Hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. İlk önce şöyle spatulam ile yani hamur kartı ile hamurumu toparlıyorum. Daha sonra hamurlarımı gelişigüzel keseceğim. İstediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Ben 12 adet döner ekmeği hazırladım. Hamurumu görmüş olduğunuz gibi ilk önce gelişigüzel kesiyorum. Daha sonra hepsi eşit olacak şekilde hamurlarımı ondan ona pay ederek bezeler yapıyorum. Hamurumuzu beze alırken özellikle yani en dikkat etmemiz gereken şey o hamuru birleştirdiğimiz noktayı mutlaka tepsimizin üzerine yerleştirirken alta gelsin. Kesinlikle kenarda olmasın. Ekmeklerimiz pişerken çok güzel bir şekilde kabarıyor. Eğer o bitiş noktası kenara gelirse görüntüsü hiç hoş olmuyor. Daha sonra fırın tepsimin içerisine ben galeta unu ile şöyle bolca tepsinin içerisine galeta ununu serptim. Dilerseniz birazcık sıvı yağ sürebilirsiniz veya yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Galeta ununu ben kendim hazırlamıştım. Bayat ekmekten hazırlamıştım. Kanalımda mevcut. Daha sonra hamur kartı ile böyle dikkatli bir şekilde bezelerimi alıyorum ve tepsime yerleştiriyorum.
Oldukça mesafeli bir şekilde yerleştirelim. Ben ilk başta böyle üçerli dizdim ama daha sonra ikişerli olarak yerleştirdim. İyi ki böyle yapmışım. Yoksa çok böyle ekmeklerimiz birbirine yapışırmış. İkinci tepsimi de aynı şekilde 2'ye 3 olacak şekilde yerleştirdim. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Kısacık bir yorum, küçük bir emoji, hatta küçücük bir noktada bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet, biz sohbet ederken bütün bezelerimi ben tepsimin içerisine yerleştirdim ve şöyle elimle üzerini hafif bir şekilde bastırıyorum. Ve üzerini kapatacağım. Sadece 10 dakika mayalanmaya bırakacağım. Yani böyle ekmeklerimizin çok fazla kabarmasını, çok fazla mayalanmasını istemiyorum. Çünkü çok fazla kabardığı zaman böyle bir poğaça görüntüsü verir. O şekilde de olmasını istemiyorum açıkçası. Birazcık dinlenmesi yeterli. Ve yüzeyine sürmek için 1 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt ilave ettim. Güzelce karıştırdıktan sonra daha sonra üzerine böyle çeyrek çay bardağı kadar çok az su ilave ediyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Ben ekmeklerin yüzeyi böyle bir poğaça gibi çok canlı olsun istemiyorum. Birazcık mat bir görüntü olması için yoğurt ve su ilave ettim. Yoğurt yerine, yani yoğurdunuz yoksa süt de ilave edebilirsiniz ama ben açıkçası sıvı yağını tavsiye etmiyorum. Sıvı yağ böyle kuru bir görüntü veriyor. Açıkçası ben sevmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlarım, yapılışı çok pratik. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum ve denerseniz mutlaka olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Ve daha sonra şöyle parmak uçlarımla birazcık ekmeklerimi genişletiyorum. Aynı zamanda da böyle üzerine şekil vermiş oluyorum. Dilerseniz bu işlemi kaşığın arkasıyla da yapabilirsiniz. Eskiden özellikle babaannemler, annemler kaşığın arkasıyla böyle ekmeklerin üzerine şekil yapardı. Gerçekten çok güzel olurdu. Daha sonra ekmeklerimi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında ben 12 dakika pişirdim. Ve bakar mısınız sevgili arkadaşlarım, şöyle kısacık bir fırın çekimi hazırladım. Ne kadar güzel bir şekilde piştiğini, ne kadar güzel bir şekilde kabardığını ve içini çekerek piştiğini görmenizi istedim. Evet, ben dediğim gibi sadece 12 dakika pişirdim. Yani yüzeyini biraz daha pişirerek kızartabilirsiniz. Ama bence bu tarifin özelliği budur. Birazcık böyle açık renkli kalması bence daha güzel. Gerçekten denenmeye değer bir tarif. Dediğim gibi kesinlikle bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle ortasını keserek içerisine domates dilebilirsiniz. Yeşillik, hamburger. Yani bu tarifimden birçok çeşit hazırlayabilirsiniz. Özellikle çocuklar çok beğeniyor. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.